hoş geldin. Bugün biraz sohbet ederek başlamak istiyorum videoya izninle. Geçen bir videomuzun altına şöyle bir yorum gelmişti. Çekişmeli boşanma davam devam ediyor. Daha önce hayatımda hiç panik atak olmamıştı. Dava süreci başlayınca hem yoğun kaygı, hem takıntılı düşünceler, hem de ansızın gelen panik ataklar başladı. Gece uyanıyorum, nefes alamıyorum, zihnim durmuyor. Lütfen bunun için bir video yapar mısınız? Yorumu okuduğumuz anda ikimiz de aynı şeyi düşündük. Evet, o yorumda sadece bir kız kardeşimizin hikayesi yoktu. Kadın ya da erkek, binlerce insanın sessizce taşıdığı bir yük var aslında. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Ho'oponopono öğretisinin dışarıda kimse yok, her şey içeride, kendi içimizde anlayışından yola çıkarak bugün hem kendimizi şifalandırıyor hem de seni de aramıza davet ediyoruz. İster kadın ol, ister erkek, dünyanın neresinde yaşıyorsan yaşa, kök sebep her ne olursa olsun, bu yükü sırtından atmak için bizimle beraber şifalanmaya var mısın? Çünkü biz şunu biliyoruz. Birimizin sorunu aslında hepimizin şifası. Bu yüzden video altına yaptığın her yorumu okuyoruz. Tüm istekleri not alıyor ve soruları cevaplandırıyoruz. Bugün kaygı, takıntı ve panik atak üçlüsünü Ho'oponopono ile nasıl şifalandıracağımızı derinlemesine konuşacağız. Peki bu videoda seni neler bekliyor? Birincisi, kaygı, takıntı ve panik atağı Ho'oponopono bakış açısıyla anlayacağız. Bunların bilinçaltı köklerini, eski bellek izlerini ve bedende nasıl tezahür ettiklerini konuşacağız. Sonrasında bu 3 temaya özel Ho'oponopono mantralarını tek tek en ince detayına kadar öğreneceğiz. Her mantra ne anlama geliyor, kime ve nasıl söyleniyor, gerçekten kalpten nasıl hissediliyor? Ardından seninle adım adım uygulamalı bir Ho'oponopono ritüeli yapacağız. Sadece dinlemeyeceksin, bugün birlikte uygulayacağız bu ritüeli. Ve son olarak bu konuyla ilgili en çok sorulan 7 soruyu yanıtlayacağız. Kök sebebi ne olursa olsun, sen de geleceğe dair yoğun kaygı taşıyorsan ya da zihnindeki ses hiç susmuyorsa, kalp sıkışması, nefes darlığı gibi belirtiler yaşıyor ya da bazen tamamen kendi zihninin içinde sıkışıp kalmış hissediyorsan, bu bölüm tam senin için. Hadi o zaman çayını kahveni al, ekranın başına yerleş. Çünkü başlıyoruz. Bugün çok güçlü bir program bizi bekliyor gerçekten. Zihninde kilitli kaldığının farkında bile olmadığın kapıları açacağız bugün. Kaygı, takıntı ve panik atağın tam kalbine iniyoruz. Önce bu üçlüyü yakından tanıyalım istiyorum. Kaygı, takıntı ve panik atak nedir? Belirtileri nelerdir? Sebepleri nelerdir diyerek başlayalım. Kesinlikle buradan başlamalıyız. Yani Ho'oponopono öğretisinde bir şeyi sevgiyle dönüştürebilmek için önce o durumu tam olarak anlamamız, ona yargısızca bakabilmemiz gerekiyor, değil mi? Zihnimizin bizi korumak için ürettiği o düşünce döngülerini anlamak, şifalanmanın en temel şartı aslında. O zaman senin de dediğin gibi ilk adımımız olan kaygı başlığıyla başlayalım. Kaygı tam olarak nedir? Kaygı, aslında insanın varoluşundan bu yana tehditlere karşı geliştirdiği son derece doğal bir alarm sistemidir. Temel amacı kişiyi, bedeni ve zihni korumaktır. Etrafta bir tehlike olduğunda beynin dikkatini tamamen o tehlikeye odaklar, bedenini saniyeler içinde o durumla başa çıkmaya hazır hale getirir ve hayatta kalmanı sağlar. Kesinlikle çok gerekli bir sistem bu. Aynen öyle. İnsanın doğasında var. Ancak sorun bu alarm sisteminin kapanması gerektiği anlarda kapanmamasından kaynaklanıyor. Ortada somut hiçbir tehlike yokken sistem sürekli aktif kaldığında kişi hayatı kesinsiz bir tehdit altındaymış gibi algılamaya başlıyor. Sanırım en büyük kafa karışıklığı da tam burada devreye giriyor. Hani korku ve kaygı kavramlarını çoğu zaman aynı şeymiş gibi kullanıyoruz ama tamamen farklı mekanizmalar. Çok doğru. Genelde birbirine karıştırılır. Şöyle düşünelim, yolda yürüyorsun ve üzerine doğru hızla gelen bir araç görüyorsun. O an hissettiğin şeye saf korkudur. Çok kısa sürelidir. Seni hemen kenara çekilmen için eyleme geçirir. Ve araç geçip gittiğinde o duygu da biter. Ancak kaygı dediğimiz durum, çevrede hiçbir araç yokken, sen evinde tamamen güvenli bir ortamda otururken, ya yarın yolda yürürken karşıma hızla bir araç çıkarsa diye düşünerek sürekli tetikte kalma halindir. Çok güzel bir ayrım yaptın. Ortada bir olay yok yani. Korku şimdiki zamanda yaşanırken, kaygı tamamen geleceğe odaklıdır. Zihnin belirsizliğe tahammül edememesi ve her zaman en kötü senaryoyu gerçeklik olarak kabul etmesidir aslında. Evet.
Ve bu süreyen tepki kendi içinde farklı türlere ayrılıyor. Mesela yaygın kaygı dediğimiz durum vardır. Kişinin sadece belirli bir konuya değil, hayatın geneline yayılan, kontrol edilemez bir endişe halidir. Hı hı. Sosyal kaygı ise tamamen diğer insanlarla olan etkileşime odaklanır. Başkaları tarafından yargılanma veya eleştirilme korkusudur. Bir de ayrılık kaygısı var tabii. Bağ kurulan, sevdiklerinden uzak kalmaya dair duyulan kronik endişe durumu. Bu tanımları yaparken eminim bizi dinleyen pek çok kişinin zihninde kendi günlük hayatından iç sesler canlanıyordur. Mesela sağlık kaygısı yaşayan birini düşünelim. Bedende hissedilen en ufak bir baş ağrısında zihinde hemen o "ya önemli bir şeyse" döngüsü başlıyor. Kişi tahlil yaptırsa bile o sonuçlar çıkana kadar zihin durmadan olumsuz senaryo üretiyor. Ya da para kaygısı, değil mi? Aynen. O uykusuzluğa sebep olan faturaları nasıl ödeyeceğim, ya işler kötüye giderse düşünceleri. Bir de gelecek kaygısı var. Ebeveynlerin yaşadığı çocuklarım ya okuyamazsa ya hastalanırsa senaryoları. Belki hiç gerçekleşmeyecek şeylerin bugünden çekilen acısı yani. Zaten bu durumun en yıpratıcı yönü de o acının sadece zihinde kalmamasıdır. Zihin sürekli ya olursa diye tehdit ürettiğinde beden bu tehdidin gerçek mi yoksa düşünce mi olduğunu ayırt edemez, doğrudan tepki verir. Bedensel faturası çok ağır oluyor tabii. Sürekli bir kas gerginliği yaşanır, kişi omuzlarında bir baskıyla gezer, nefes daralması, çarpıntı, midede hissedilen kasılmalar ortaya çıkar. Gece boyu dişleri sıkma çok yaygında mesela, günün sonunda inanılmaz bir yorgunluk hissi kalır geriye. Bilişsel olarak da çok yorucu. Odaklanmak imkansızlaşıyor. Duygusal tarafı da var işin. Sürekli bir huzursuzluk, bazen anlamsız öfke patlamaları. Kesinlikle. Davranışsal olarak da sonuç hep aynı yere çıkıyor, kaçınma. Aşırı plan yapma, her şeyi garanti altına almaya çalışma ve yavaş yavaş kişinin yaşam alanını, konfor alanını giderek küçültmesi. Kaygılı zihin tehdit bulamadığında bile tehdit yaratır. Her insan zaman zaman faturalarını düşünür veya çocuğu için endişelenir. Bu sadece günlük bir stres mi, yoksa artık döngüden çıkmak için klinik destek almak gerektiğini nasıl anlarız? İşlevselliğin bozulduğu, sürecin 6 ayı geçtiği durumlarda klinik destek almak şarttır. Yani Hoponopono bir ilaç tedavisinin yerine geçen bir yöntem değildir. Ancak klinik süreci destekleyen, sorunun o ruhsal ve bilinçaltı kökenine inen bir anlayıştır. Kaygının döngülerini anladık. Peki ya zihin aynı düşünceye takılıp kalırsa? Şimdi takıntı ve obsesif düşünce başlığımıza geçelim istersen. Takıntı dediğimiz durum, kişinin istemediği halde zihnine giren, yoğun rahatsızlık, suçluluk ve korku oluşturan düşünce veya imgelerdir. Kişi bu düşüncelerin kendisine ait olmadığını, değerlerine ters düştüğünü bilir ama onların zihnine girmesine engel olamaz. Burada obsesyon ve kompulsiyon tanımlarını ayırmak süreci anlamamızı kolaylaştırıyor galiba. Obsesyon, zihne sürekli ve istemsizce gelen o düşüncenin kendisi. Kompulsiyonsa, zihne giren o rahatsız edici düşüncenin yarattığı kaygıyı azaltmak için kişinin yapmak zorunda hissettiği o ritüeller. Harika özetledin ve bu durum günlük hayatta farklı türlerde gözlemleniyor. Temizlik takıntısında mesela zihne sürekli kirlenme düşüncesi yani obsesyon gelir. Kişi rahatlamak için defalarca ellerini yıkama kompulsiyonu geliştirir. Takıntı türlerini incelediğimizde bu mekanizmayı doğrudan görürüz. Simetri ve düzen takıntısında eşyaları tekrar tekrar düzeltmesi, o milimetrik oynamalara hassasiyeti hep o kaygıyı dindirme çabasıdır. Bir de evden çıkarken yaşanan o meşhur kontrol takıntısı var. Kişi kapıyı kilitler, ocağın altını kapattığını gözleriyle görür ama apartman merdivenlerinden inip sokağa çıktığında zihninde o obsesyon başlar. Ya açık unuttuysam? Kişi geri döner, tekrar kontrol eder. Prizleri kontrol eder, ocağı kontrol eder. Bir de dışarıdan hiç fark edilmeyen zihinsel ritüeller var. Belirli sayıları tekrar tekrar saymak ya da içinden saatlerce süren tekrarlayan dua etme eylemini gerçekleştirmek gibi. Bizi dinleyen pek çok kişi belki de şunu düşünüyor şu an. İnsan masadaki kalemin biraz eğri durmasının kendisine zarar vermeyeceğini biliyor aslında. Ya da kapıyı kilitlediğini gözleriyle gördü. İnsan bu düşüncenin mantıksız olduğunu bile bile neden zihnini susturamıyor? İşte bu mekanizmayı kavramak Ho'oponopono felsefesindeki o şifalanma zemini için çok gerekli. Takıntılı kişi, düşüncenin mantıksız olduğunun son derece farkındadır. Mesele bir mantık hatası değil aslında. Nedir peki temel sorun?
Temel sorun beynin mutlak kesinlik arayışıdır. Belirsizlik beyin için her zaman bir tehdittir. Beyin tehlike algıladığında %100 güvende olduğuna dair kanıt ister. Ya kapı kilitli değilse düşüncesi düştüğünde beyin %99 ihtimalle yetinmez. O %1'lik belirsizlik bile yetiyor yani. Evet, o belirsizlik dayanılmaz bir kaygı verir. Dahası zihin bir düşünceyi bastırmaya çalıştıkça o düşünce beynin odak noktası haline gelir ve güçlenir. Düşünmemeye çalıştıkça o düşünce büyür. Kişi o an ritüeli yaptığında kısa süreli bir rahatlama yaşar. Kaygı bir anlığına düşer. Ama uzun vadede bu ritüeller döngüyü besler. Bir kişinin artık kendi kendine bu döngüden çıkamayacağını anlaması için klinik destek sınırı nedir? Eğer yapılan bu zihinsel veya fiziksel ritüeller günde 1 saatten daha fazla vaktini alıyorsa, burada profesyonel bir destek sürecinin başlaması gerekir çünkü hayatı sabote etmeye başlamıştır. İlişkileri yıpratır, hayatı giderek kısıtlar. Anlıyorum. Kaygı ve takıntıyı konuştuk. Peki bu alarm sistemi bedende adeta bir patlamaya dönüşürse, üçüncü başlığımız olan panik atak konusuna yakından bakalım. Tabii üçüncü ve son başlığımız panik atak nedir? Panik atak, dakikalar içinde aniden başlayan ve hızla zirveye ulaşan son derece yoğun bir korku ve bedensel alarm durumudur. Beklenmedik bir anda kişi tamamen sakin otururken bile ortaya çıkabilir, beden devasa bir tehdit altındaymış gibi tepki verir ve bütün hayatta kalma sistemleri sonuna kadar açılır. Yaşayan birini dinlediğinde gerçekten ne kadar sarsıcı olduğunu görüyorsun. Fiziksel olarak şiddetli bir kalp çarpıntısı, titreme, nefes darlığı, uyuşma başlıyor. O anlarda kişi gerçekten kalp krizi geçirdiğini sanıyor. Beden neden böyle aşırı bir tepki veriyor? Çünkü bilinç altındaki o sessiz korku bedensel düzeyde dışa vuruluyor. Beden tamamen alarma geçiyor. Kalp tehditten kaçmak için kan pompalıyor, solunum hızlanıyor. Ortada fiziksel tehdit olmayınca kişi bunu doğrudan kalp krizi olarak yorumluyor. İşin zihinsel tarafı ise çok karanlık. Kişi o reaksiyonları anlamlandıramadığı için ölüyorum ya da deliriyorum düşüncesine kapılıyor. Gerçeklikten kopma hissi de çok yaygındır o an. Bu tepkiler genelde 10-15 dakika içinde zirveyi görür ve azalır. Ancak hayatı kısıtlayan asıl kısım atağın kendisinden ziyade sonrasındaki o ya tekrar olursa korkusudur. Kişi güvenli alan arayışına girer, atak geçirdiği ortamlara girmemeye, yalnız çıkmamaya, asansöre binmemeye özen gösterir. Artık sorun atağın kendisi değil, o davranışsal kısıtlamalardır. Tam burada araya girerek bizi dinleyen herkes için fiziksel hastalıklarla ilgili önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü panik atak belirtileri bazen fiziksel rahatsızlıklarla karışabiliyor. Tiroidin aşırı çalışması, vitamin eksikliği, kalp rahatsızlıkları veya kafein kullanımı tamamen benzer belirtiler verebiliyor. Fiziksel tahlilleri asla atlamamak lazım. Kesinlikle atlanmamalı. Fiziksel muayeneler yapılıp organik bir rahatsızlık olmadığı doğrulandıktan sonra sürece psikolojik yaklaşılır. Klinik desteğin önemini tekrar vurgulamalıyım. Bu durum agorafobiye dönüşmeden ve kişinin yaşam alanı daralmadan önce profesyonel destek almak çok önemlidir. Kaygı, takıntı ve panik atağı yakından tanıdıktan sonra Ho'oponopono öğretisinin bu üçlüye yaklaşımını inceleyelim istiyorum şimdi de. Bize radikal, çok temel bir gerçeklik sunuyor bu öğreti. Bilinçaltımızda depolanan her bir korku, zihnimizden geçen her ardışık düşünce, yani verdiğimiz her şiddetli duygusal tepki, bizim gerçek kimliğimiz değil. Sadece ve sadece bir veri. Öyle aniden, sebepsiz yere sinir sistemimizde belirmiyor bu veriler. Yani o çocukluk dönemindeki deneyimlerimizden başlıyor değil mi bu kayıtlar? Kesinlikle öyle. O erken dönemde sinir sistemimizin algılayıp duygusal olarak işleyemediği travmalardan besleniyorlar. Sadece kendi fiziksel yaşamımızda da sınırlı kalmıyor bu. İçinde bulunduğumuz aile sisteminin tüm duygusal geçmişinden, atalarımızdan bize hücresel hafıza yoluyla aktarılan yüklerden doğrudan etkileniyorlar. Yani bugün zihninde beliren, seni bir anda nefessiz bırakan o ani korku hissi aslında o anki durumla ilgili değil. Çok uzun zaman önce kaydedilmiş bir bilgi sadece. Tam olarak bu. Peki o halde zihnimizde beliren bu verilerin ilk yankılanma şekline, Ho'oponopono perspektifinden kaygı konusuna bir bakalım. Bizler kaygı hissettiğimizde bedenimiz ve zihnimiz anında bir tehlike alarmı veriyor.
Yani kendimizi ciddi bir tehdit altında hissediyoruz o an. Neden bu kaygıyla mantık çerçevesinde savaşmamalıyız biz? Ardında çok net bir nörolojik mekanizma yatıyor aslında. Kaygı hissettiğin o anda sen o duyguya bir düşman muamelesi yaparsan bilinçaltına çok kesin bir mesaj gönderirsin. Nasıl bir mesaj bu? Şöyle diyorsun aslında bilinçaltına. Burada gerçekten savaşmam gereken ölümcül bir tehdit var. Sen o düşünceyle savaştıkça, onu zihninden zorla atmaya çalıştıkça beyin daha fazla uyarılıyor ve sinir sistemin daha fazla stres hormonu salgılıyor. Yani savaşmak aslında kaygıyı fiziksel olarak daha da güçlendiriyor. Kesinlikle öyle. Kaygının beslendiği korku mekanizmasını devasa hale getiriyorsun. Oysa Ho'oponopono bize der ki, kaygı bir düşman değildir. Yıllarca hücrelerinde, bilinçaltında işlenmemiş halde bekleyen bir korkunun nihayet açığa çıkmasıdır kaygı. Bu yüzden o an durup, odağımızı değiştirecek o kesin farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Bu düşünce benim özüm değil. Bu, içimde tekrar eden eski bir kayıt olabilir. İşte o cümleyi kurduğumuz an zihnimizin işleyişini anında değiştiriyoruz bence. Bu düşünce benim özüm değil dediğimizde o yoğun duygusal durumla kendi varlığımız arasına bir mesafe koymuş oluyoruz. Kaygı sen değilsin sonuçta. Onlar sadece içeride çalışan ve serbest bırakılmayı bekleyen bilgiler. Bu noktada yapmamız gereken şey o düşünceyi alıp analiz etmek falan asla değil. Çünkü analize girdiğimiz an yine o veriye gerçeklik payı vermiş oluyoruz. Bizim tek bir amacımız var burada. O da veriyi sevgiyle temizlemek. Aynen öyle. İçsel olarak kendimize inanarak tekrarlamamız gereken çok temel bir ifade var. Bu düşünce benim değil, bu içimdeki eski bir kaydın çalınmasıdır. Ve ben onu sevgiyle temizleyebilirim. Müthiş. Bu sözleri söylediğinde zihnin o katı savunma mekanizmasını devre dışı bırakıyorsun aslında. Beynin savaş ya da kaç modundan çıkıp gözlemci pozisyonuna geçiyor. Onu sevgiyle karşılamak, o düşüncenin sana tehlikeyi haber verme çabasını onaylamaktır bir nevi. Ve onaylanan her duygu anında gücünü yitirir, temizlenmeye hazır hale gelir. Peki ya bu eski kayıt yüzeye çıkıp sadece anlık bir düşünce olmakla kalmazsa? Yani kaygı geldiğinde temizlemeye çalışıyoruz ama bazen zihin o korku verisine tamamen yapışıp kalıyor. Aynı korku senaryosu günlerce, haftalarca zihni işgal etmeye başlıyor. İşte o zaman durum biraz daha derinleşiyor. Ho'oponopono perspektifinden takıntı gerçeğini konuşmamız gerekiyor bence. Takıntı yani o obsesif hal zihnin en yorucu durumlarından biri gerçekten. Takıntı, tam anlamıyla zihnin tek bir bilinçaltı verisine kilitlenmesi durumu aslında. Ho'oponopono'ya göre takıntı, senin yeni bir sorunun veya kişisel bir zayıflığın falan değildir. Sadece tekrar eden bir bilinçaltı kaydının sürekli olarak baştan oynatılmasıdır. Zihin içerideki o eski korku verisini sürekli olarak zihinsel ekranda çalıştırır durur. Çünkü bilinçaltı o eski işlenmemiş duyguyu çözebilmek için onu sürekli yüzeye iter. Sen kurtulmak istersin, zorla atmaya çalışırsın zihninden ama o her seferinde çok daha güçlü ve çok daha ısrarcı bir şekilde geri döner. Zihin bize ya sevdiklerime bir zarar gelirse korkusunu dayattığında mesela kendimize sürekli kanıtlar sunmaya başlarız. Kapılar kilitli, her şey yolunda diyerek o düşünceyi ikna etmeye çabalarız. Fakat bu mantıksal açıklamalar zerre kadar işe yaramaz. O takıntılı düşünce döngüsü bir türlü kırılmaz. Çünkü mantık beynin ön bölgesine, tamamen rasyonel zihne aittir. Ancak takıntıyı üreten o korku verisi, beynin en ilkel, en derin duygusal merkezlerinde hücresel hafızada kayıtlıdır. Sen mantıkla savaştıkça, bilinçaltı senin o veriden gerçekten korktuğunu algılar. Ve korktuğumuz şeyi de önemli olarak işaretler, değil mi? Çok doğru. İttiğin, direndiğin her düşünceye muazzam bir enerji verirsin aslında. O direnç bizzat o takıntılı döngüyü besleyen ana kaynağa dönüşür sonra. Bu nedenle Ho'oponopono, savaşmak ve mantık yürütmek yerine mutlak kabul, sevgi, temizleme ve serbest bırakma yaklaşımını benimser. O düşünce zihnini ele geçirdiğinde şu cümleyi kendi kendine derin ve şefkatli bir tonla söylemelisin. Bu düşünce döngüsü bir hata değil, bir veri. Temizlemem gereken bir bellek. Anlamamı beklemiyor, sadece sevgiyle serbest bırakılmayı bekliyor. Kendimizi resmen parçalıyoruz her gün. Neden sürekli aynı şeyi düşünüyorum, acaba bilinçaltımda ne yatıyor diye sorup duruyoruz ya.
İçimizde bu deneyimleri sebep olan hatalı programların sorumluluğunu alarak Ho'oponopono'nun o muazzam güce sahip 4 ana mantrasıyla bir arınma süreci başlatacağız. Ho'oponopono öğretisinde kullanacağımız mantralar genellikle kaygı kelimesi üzerinden örneklendirilir, ancak sen kendi durumuna göre niyetini tamamen belirleyebilirsin. Yani o an ne yaşıyorsam onu söyleyebilirim, değil mi? Aynen öyle. İstersen bu takıntım dersin, istersen geceleri beni uyutmayan bu panik atağım diyerek mantraları tamamen kişiselleştirebilirsin. Önemli olan o hislerin kaynağının dışarıda değil, senin içsel evreninde olduğunu idrak edip tam sorumluluk almaktır. İlk mantramıza geçelim istersen. Özür dilerim. İçimde kaygı, takıntı ve panik atak formunda açığa çıkan bu yoğun korku ve güvensizlik hissini görüyorum. Bedenimde ve ruhumda bu ağır baskıyı hissetmeme sebep olan tüm o eski programların varlığı için kendi özümden tüm samimiyetimle özür dilerim. Bu verileri içimde biriktirerek kendimi bu zamana kadar bir kurban gibi hissettirdiğim ve ilahi akışa güvenmek yerine kontrolü elimde tutmaya çalıştığım için üzgünüm. Neden bu mantra bu kadar güçlü bir ilk adım biliyor musun? Neden? Çünkü egonun o en sevdiği oyuncağı, yani kurban rolünü elinden alıp bir kenara koyuyor. Toplumsal olarak acı çektiğimizde kendimize acımaya çok meyilliyizdir. Ancak kurban rolündeyken gücümüzü dışarıya veririz. Buradaysa o hatalı verileri içimizde tuttuğumuz için, ilahi akışa, hayatın doğal bilgeliğine güvenmek yerine sürekli direndiğimiz için kendi özümüzden özür diliyoruz. Özür dilemek sadece kapıyı açmaktır. Ancak içeri girip o karanlık odaları temizlemek için derin bir şefkate ihtiyacımız vardır. Zihnimizdeki amigdala dediğimiz o küçük bölge beynin duman dedektörüdür. Hayatta kalmamız için bizi sürekli tehlikelere, en kötü ihtimallere hazırlar. Neden böyle hissediyorum, dur artık diyerek kendimizle savaştığımızda beyin bunu yeni bir tehlike olarak algılar ve daha çok korku kimyasalı salgılar. Kendi kendimizi sabote ediyoruz resmen. Şimdi ikinci adıma geçiyorum. Lütfen beni affet. Bilinçaltımın derinliklerinde saklanan ve beni sürekli en kötü senaryoları hayal etmeye zorlayan bu mekanizmayı fark edemediğim için lütfen beni affet. İçimdeki bu yaralı parçayı, bu korkmuş çocuğu sevgiyle sarmalamak yerine onu yargıladığım, ondan kaçmaya çalıştığım ve bu panik halini bir düşman gibi görerek kendime zulmettiğim için af diliyorum. Hücrelerimi korku kimyasallarıyla dolduran bu eski inanç kalıplarını beslemeye devam ettiğim ve zihnimi geçmişin ya da geleceğin hapishanesinde tuttuğum için kendime özgürleştirmeyi seçiyor ve ilahi affediciliğe sığınıyorum. Bunu büyük resimle birleştirirsek, bu mantranın nörolojik ve psikolojik altyapısı gerçekten büyüleyicidir. Af dilediğimiz yer, yıllardır kendi kendimize sessizce uyguladığımız o acımasız ruhsal şiddettir aslında. Kendi kendimize şiddet uyguluyoruz yani. Maalesef, içinde korkudan titreyen, endişeli küçük bir çocuk olduğunu düşün. O çocuk bir tehlike seziyor ve ağlamaya başlıyor. Sen ona sarılmak, buradayım ve güvendesin demek yerine, neden böyle hissediyorsun? Neden sürekli panikliyorsun? Kes şunu diyerek onu sertçe yargılıyorsun. Oysa o sadece güvende hissetmek istiyor. Aynen öyle. O içindeki korkmuş çocuğu yargıladıkça amigdala bedene daha da fazla savaş ya da kaç sinyali gönderiyor. Panik atağı tetikleyen şeyin kendisi zaten o paniğe verilen panik tepkisidir. Panikten paniklemek. Kesinlikle. Kendi bedenini, o hücreleri kortizol ve adrenalinle zehirliyorsun. İşte lütfen beni affet demek bu hücresel zulme son vermektir. O düşman ilan ettiğin zayıf, korkmuş halini şefkatle kabul ettiğinde beynine şu sinyali gönderirsin. Artık savaşmıyoruz ve o geçmişin ya da geleceğin demir parmaklıkları bir anda erimeye başlar. O zaman üçüncü adıma geliyoruz. Teşekkür ederim. İçimde şifalanması gereken bu derin korkuyu, bu takıntılı döngüyü yüzeye çıkararak bana arınma ve özgürleşme fırsatı sunduğun için teşekkür ederim. Bu ağır ve yoğun enerjiyi sıfır noktasına dönüştüreceğini, zihnimdeki gürültüyü dindirerek beni mutlak bir sessizliğe ve huzura kavuşturacağını bildiğim için sana minnettarım. Beni bu andaki illüzyonlardan kurtardığın, bedenimin ve ruhumun yeniden ilahi ritmiyle bağ kurmasına izin verdiğin ve dualarıma her an pratik çözümlerle karşılık verdiğin için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Mantığın iflas ettiği ve mucizenin başladığı yer burasıdır. Bize acı veren,
göğsümüzü sıkan, uykularımızı kaçıran bir şeye teşekkür etmek son derece mantıksız, hatta imkansız gelir başta. Ama Ho'oponopono dinamiğinde o yüzeye çıkan karanlığı bir lanet olarak değil, sistemin temizlenmesi için sunulmuş muazzam bir lütuf olarak görürüz. O derin korku, o dayanılmaz takıntı yüzeye çıktı çünkü artık miadını doldurdu ve sana "beni gör, bana teşekkür et ve beni bitir" diyor. Temizlenmek için yüzeye çıkıyor yani. Aynen öyle. Ona teşekkür ettiğinde o duygusal yükün, elektrik yükünü anında nötralize edersin. Teşekkür, zihindeki o ağır enerjiyi alıp Ho'oponopono'nun nihai amacı olan sıfır noktasına taşır. Sıfır noktası, zihnin veri analizini bıraktığı, geçmiş yargıların ve gelecek korkularının olmadığı, gürültünün tamamen dindiği o mutlak boşluk halidir. Her şeyin bittiği boşluk değil de asıl gerçekliğin ve huzurun başladığı tamlık hali. Ve son olarak seni seviyorum. İçindeki o en çok canını yakan incinmişliğe, o kapkaranlık hisse tam bir teslimiyetle şöyle seslenirsin. Seni seviyorum çünkü sen benim uyanışım, arınmam ve kaynağa geri dönüşüm için var olan kutsal bir parçamsın. İçimdeki bu kaygılı, takıntılı ve korkmuş hali, tüm incinmişliği ve kısıtlamalarıyla birlikte koşulsuzca kabul ediyor ve sevgiyle kucaklıyorum. Sevginin bu dünyadaki en büyük dönüştürücü güç olduğunu bilerek, zihnimdeki tüm bu karanlık alanları senin ışığınla aydınlatıyor ve kendimi ilahi bütünlüğün akışına teslim ediyorum. Şöyle düşün, karanlık bir odanın içindeyken, karanlığa bağırarak onu yok edemezsin. Karanlıkla yumruklaşamazsın. Tek bir çözüm vardır: ışığı açmak. Seni seviyorum demek, zihninin o kaygıdan titreyen, en takıntılı, kendine en yabancılaştığın odalarında ışığı açmaktır. Parçalanmış olan zihni ilahi bütünlüğe geri taşıyan şey sevgidir. Çok güçlü bir imge bu. Öyle. Bu son mantra sadece bir duygu ifadesi değil. O içindeki incinmiş, kısıtlanmış hali hiçbir şart koşmadan, hani önce iyileş sonra seni seveyim demeden, tam şu anki kırık dökük haliyle koşulsuzca kucaklamaktır. Bu, zihindeki savaşın resmi olarak bitişidir. Bu mantralar senin o dünyayı algılayış şeklini, içindeki o zehirli verileri sıfırlamak içindir. İçerideki o filtre temizlendiğinde dışarısı da senin o yeni, berrak frekansını yansıtmak zorunda kalır. Yani dünya sen değiştikçe değişir. Bu 4 mantranın sadece güzel sözler olmadığını, hücresel yapımızı ve nörolojik yollarımızı baştan aşağı yeniden programlayan birer frekans anahtarı olduğunu tüm netliğiyle görüyoruz şu an. Artık bu dönüştürücü ritüele başlayalım istersen. Kesinlikle. Şimdi dış dünyanın illüzyonlarını kapının ardında bırakıyoruz. Ben seni topraklamak ve bu alanı hazırlamak için buradayım. Önümüzdeki dakikalar boyunca kimsenin seni rahatsız etmeyeceği, tamamen güvende hissedeceğin sessiz bir alan bul kendine. Ve omurgan dik, ancak bedenini kasmadan rahat bir şekilde otur veya bağdaş kur. Neden omurga dik? Çünkü omurga, yeryüzünün topraklayıcı enerjisiyle evrenin yüksek frekansı arasındaki kutsal bir antendir. Hemen önüne bembeyaz bir kağıt ve bir kalem al lütfen. Bu kağıt senin yeni kuantum imzanı inşa edeceğin çizim tahtan olacak. Ve yanına büyük bir bardak saf temiz su al, ondan birkaç yudum iç şimdi. Suyu yavaşça yudumlarken o damlaların hücrelerindeki o eski, korku dolu anıları yıkayıp temizlediğini hisset. Hazırsan şimdi gözlerini hiçbir baskı yapmadan usulca kapat. Tüm dikkatini içsel evrenine yönelt. Nefesini göğüs kafesine değil, karın bölgene, diyaframına doğru gönder. Diyaframın aşağı indikçe vagus sinirine baskı yapar ve sinir sistemine "güvendeyiz" mesajını iletir. Bir kez daha en derininden bir nefes al ve içindeki tüm o zehri bırak gitsin. Sen nefes aldıkça sinir sistemin o sahte savaş alarmını nihayet kapatıyor. Güvendesin. Şimdi seni en derin bilinçaltı arınması için bu evrensel şefkatin sesine bırakıyorum. Rasyonel zihnin sustuğu bu mutlak güven alanında kendi özünle kucaklaşma vakti.
İçindeki o verimli tarlaya yepyeni tohumlar ekeceğiz. Şimdi çok kısa bir süreliğine gözlerini usulca aç, kalemini eline al ve kağıdın ortasından dikey bir çizgi olduğunu hayal et. Sol tarafına seni kısıtlayan, nefesini kesen, o takıntılı düşünceleri tüm çıplaklığıyla yaz. Kelimeler kağıda dökülürken bedenindeki o fiziksel tepkileri fark et. Göğsündeki sıkışmayı veya boğazındaki düğümü hissetmekten korkma. Onlar düşmanın değil. Sen sadece o korkuları uzaktan izleyen saf bilinçsin. Şimdi kalemini kağıdın sağ tarafına, o aydınlık alana kaydır. Burası senin kuantum gerçekliğin. Tam şu an oluyormuş gibi. Sol tarafa kontrolü kaybetmekten korkuyorum yazdıysan, sağ tarafa bedenimle her an tam bir uyum içindeyim, güvendeyim yazmalısın. Kendi sihirli ifadelerini bul. Yazmayı bitirdiğinde o kalemi ışıktan bir kılıç gibi kullan. Kağıdın sol tarafındaki o karanlık kısmın üzerine kocaman, kararlı bir çarpı at. Bitki. O kontrat feshedildi. İçinden sessizce teşekkür et onlara. Sonra kağıdın o sol kısmını yavaşça yırtıp al. Sağ taraftan tamamen ayır. O parçayı güvenli bir şekilde yaktığını, küllerinin saf bir ışığa dönüşerek evrene karıştığını hayal et. Ateşle arındın. Adım 2. Yaratıcı imgeleme ve duygusal hizalama. Önünde sadece o ışıltılı niyetlerin olduğu sağ taraf kaldı. Gözlerini tekrar çok derin bir huzurla kapat, bedenini bırak, dikkatini tam göğüs kafesinin ortasına, sıfır noktasına yönelt. Az önce sağ tarafa yazdığın o huzurlu geleceğin, uzak bir zamanda değil tam şu an gerçekleşmiş olduğunu hayal et. Zihninin o yaratım merkezini ateşle, bu sahneyi olabildiğince net ve canlı gör. Yüzündeki o her şeyi bilen, sakin tebessümü fark et. O kadar derin nefesler alıyorsun ki ciğerlerinin en derin köşelerine şifa ulaşıyor. Doğanın canlılığını, o ferah kokuları hisset. Çevrendeki o huzurlu sessizliği duy. Bu deneyime dönüştüğü an, kalbinde muazzam bir minnet, gözlerinden yaş getirecek kadar derin bir şükran duygusu uyandır. Sanki zaferini çoktan ilan etmişsin gibi. Bedeninin her hücresinin bu mutlak sevgiyle yeniden kodlandığını hisset. Bu devasa frekansla yeni gerçeğini kuantum alanına mühürlüyorsun. Sen kendi gerçekliğinin efendisisin. Adım 3, akışa bırakma ve teslimiyet. Bu ilahi yüksek frekansın içinde biraz asılı kal. Bu sıcak güven hissinin tadını çıkar. Şifa tam şu an gerçekleşiyor çünkü. Uçsuz bucaksız bir okyanusa usulca bırakılan tek bir su damlası gibi kuantum alanının şefkatine bırak. Ona tutunma, onu zorla oldurmaya çalışma. Sen siparişini net bir frekansla verdin, artık mutfağa girip aşçıya yemeği nasıl yapacağını söyleme. Boşluğa düşmüyorsun, sonsuzluğun kollarına yaslanıyorsun. Şimdi içinden şu kozmik kelimeleri tekrarla, bu ya da bundan daha hayırlısı, benim ve bütünün en yüksek iyiliği için şu an hayatımda tezahür ediyor. Teşekkür ederim. Şimdi bu sonsuz güvenin içinde yepyeni bir hayata adım atmak için hazırsın. Ciğerlerine o taptaze, yaşam dolu ilk nefesi al. Boynunu esnet ve hazır olduğunda gözlerini o yepyeni, korkusuz bilinç seviyesinden dünyaya aç. Artık eski sen değilsin. Kuantum mührün tamamen değişti. O kalpte mühürlediğimiz minnet duygusunu hep yanında taşıyacaksın. Zihin seni eski sokaklara çekmek isterse dur, derin bir nefes al ve sıfır noktasının huzurunu hatırla sadece. Aynen öyle. O korkuyu gülümsemenle erit. Bundan sonra hayatla mücadele etmene gerek yok. Sadece bu şükran frekansında kalıp kalbinden doğan ilham kaynaklı eylemleri takip etmen yeterli. Evren kapıları zaten açacak. Unutma, sen o çaresiz küçük damla değil, damlanın içindeki yaratıcı okyanusun ta kendisisin. Zihnindeki sahte fırtınaları dindirdiğinde ardında kalan o berrak, masmavi gökyüzü senin gerçek doğandır. Kendi içindeki o kusursuz gökyüzüne ne zaman bakmayı seçeceksin? Bu güç dün seninleydi, şu an seninle ve sonsuza dek seninle olacak. Işıkla ve mutlak güvenle kal. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Mükemmelsin. İnsanın kendi içsel dönüşümüne cesaretle adım atması harika bir şey ama yolda tökezlemek de bu işin doğasında var. Gelen sorulara baktığımda insanların kriz anında ne yapacaklarını pek bilemediklerini görüyorum. Birinci soru, panik atağın tam ortasında Ho'oponopono uygulanabilir mi? Evet, kesinlikle uygulanabilir. Kriz anında bunu mutlaka basitleştirilmiş bir formda yapman gerekiyor.
Bir panik atak sırasında zihin tamamen kaotikleşir. Beynin o mantıklı düşünen, rasyonel kararlar alan ön bölgesi adeta şalteri indirir. Bu yüzden o fırtınanın tam ortasındayken kendini zorlayıp o 4 cümleyi birden yani eksiksiz söylemeye çalışmak, zihni sakinleştirmek yerine çok daha fazla yorar. Böyle anlarda sadece seni seviyorum, teşekkür ederim demek tek başına yeterlidir. Çünkü beynin o an karmaşık komutları işleyecek kapasitede değil. Bedeni devreye sokmak şart. Aynen. Mantrayı öylece boşluğa söylemek yerine nefesle birleştirmen lazım. 4 saniye nefes alıp 6 saniyede yavaşça verirken o mantrayı doğrudan nefesin ritmine bindirmelisin. Ve o esnada ayak tabanlarını sıkıca yere basarak o zemin temasını kurmalısın. Neden biliyor musun? Çünkü bu ayaklarının altındaki sertlik bedenin beynine gönderdiği çok güçlü bir güvenlik sinyalidir. O uzun ritüelleri de mutlaka atak sonrasına saklamalısın. İkinci soru. Hoponopono ilaç veya terapinin yerini alabilir mi? Bu soruya hiç tereddütsüz kocaman ve net bir hayır diyorum. Tıbbi tedavilerin veya profesyonel psikoterapi süreçlerinin yerini asla ama asla almaz. Aksine onları mükemmel şekilde tamamlar. İnsan varlığı tek bir katmandan oluşmuyor. Bütün bu şifa yaklaşımları farklı bir katmanda çalışır. Örneğin ilaçlar beynindeki bozulan kimyasalları düzenleyerek senin semptom yönetimini yapar. İlaç seni suyun yüzeyinde tutar. Diğer terapilerde davranışsal kısımla ilgileniyor galiba. Aynen öyle. BDT dediğimiz yöntem veya LCT terapisi ya da EMDR gibi çok kıymetli terapiler de senin bilişsel ve davranışsal değişimini sağlar. İlaç benim beynimdeki yangını söndürüyor, terapiler de düşünce kalıplarımı düzeltiyor. İşte Ho'oponopono da tam bu noktada o bilinçaltı katmanında devreye giriyor. Çünkü psikolojik semptomun altındaki kök veri ve anı kalıplarıyla çalışır. O yüzden ben arınıyorum artık ilaçları kesebilirim demek çok yanlış. Mutlaka psikiyatrist onayına başvurmalısın. Biri senin dışarını düzenlerken diğeri içeriği temizler. Kendi içimizi temizlemenin gücünden bahsetmişken konuyu bunun çevremize yansımasına bağlayalım. Dinleyicilerimizden gelen şu soruya bakalım hemen. Üçüncü soru. Başkasının panik atağını onun yerine temizleyebilir miyim? Bu konu felsefenin en yanlış anlaşılan noktalarından biridir. Soruya dönersek evet temizleyebilirsin ama bu mekanizma senin bildiğin o klasik birine enerji gönderme yöntemlerinden çok daha farklı çalışır. Felsefeye göre dışarıda gördüğün her şey ama istisnasız her şey senin kendi içindeki bir verinin yansımasıdır. Eğer sevdiğin biri panik atak geçiriyorsa o atağın tezahür etmesine neden olan ortak bir veri kaydı sende de var demektir. Sen karşı tarafı değiştirmeye veya onu kurtarmaya çalışmazsın. Sen o kişinin yaşadığı durumun sende uyandırdığı o acıyı veya o çaresizlik verisini temizlersin. Bizdeki o parça temizlendikçe ortak enerji alanı arınır ve karşı taraf bu ferahlamadan etkilenip sakinleşebilir. Onu onun yerine iyileştiremezsin ama o acıyı sana gösteren parçayı arındırabilirsin. Sen kendi içindeki veriyi temizlediğinde o ortak alana saf bir şifa yayılır. Peki bu derin içsel temizliği yaparken bedenimiz buna nasıl reaksiyon gösteriyor? Çünkü birçok kişi bedensel tepkilerden korkuyor. Dördüncü soru, ritüel sırasında ağlamak veya titremek normal mi? Bu tepkilerin hepsi sonuna kadar normaldir. Bilinçaltının biriktirdiği gerginliği nihayet serbest bırakma sürecinin en doğal parçalarıdır. Mesela aniden gelen gözyaşı. O gözyaşları nedensiz akmıyor. Uzun süredir iç dünyanda kilitli tutulmuş duyguların ilk kez özgürce ifade bulması anlamına geliyor. Bedende meydana gelen istemsiz titremeler ise otonom sinir sisteminin biriktirdiği o savunma enerjisini dışarı atmasıdır. Ya bununla birlikte enerji akışının normale döndüğünü gösteren ufak işaretler de var. Mesela omurganda hissedilen ani ısınmalar, karıncalanmalar da sürecin bir parçası. Böyle anlarda bedeninle savaşma, sadece sürece izin vererek ritüele devam et. Tabii eğer o titremeler çok yoğunlaşırsa ritüeli inatla zorlamak yerine güvenle sonlandırabilirsin. Ağlamak bir zayıflık değil, bedenin artık bunu taşımak istemiyorum deme şeklidir. O artık taşımak istemiyorum anı şifanın en derinleştiği yerdir zaten. Bu bedenin kendi bilgeliğidir. Evet, ağlamak ve titremek gibi tepkilerin sistemden çıkış olduğunu anladık. Ama sürecin en başlarında o kaygının neden ansızın arttığı konusuna geçelim. Çünkü bu herkesin korktuğu yer. Beşinci soru, Ho'oponopono yaparken kaygım neden bir süre daha da artabiliyor?
Bu arınma sürecinin inan bana bizim en çok beklediğimiz parçasıdır. Bilinçaltında temizlik başladığında o yıllardır derinde saklanan korkular kaçınılmaz olarak yüzeye çıkar. Yani kendini daha kötü hissedebilirsin ama bu yanlış yaptığın anlamına gelmez. Bunu canlandırmak için bir bodrum katını hayal etmeni istiyorum. Yıllardır açmadığın o karanlık oda. İçinde eski, tozlu eşyalar, ağır bir hava var. Sen o kapıyı açtığın anda ilk olarak o kötü koku ve toz tabakası havaya kalkıp dışarı fırlar. Ve ortalık bir anda daha kötü görünür. Çünkü bastırılmış her şey havalanmaya başlamıştır. Oysa o tozun dumana katıldığı an temizliğin en yoğun olduğu andır. O yüzden kaygı artarsa sadece tempoyu biraz düşür ama 5-7 dakika bile olsa o temizliğe devam et. Kaygının artması şifanın derinleştiği anlamına gelir. 6. soru. Sürekli kötü bir şey olacak hissi sezgi mi yoksa kaygı mı? Öncelikle sezgiyi tanıyalım. Sezgi son derece sakin, sessiz ve nötr bir histe gelir. İçinde hiçbir zaman bir aciliyet barındırmaz. Ne hakkında olduğunu içsel olarak bilirsin. Sezgi bedende genişleme yaratır ve kendini asla tekrar etmez. Kaygıysa bunun tam zıttıdır. Kaygı baskıcıdır, acildir. Hemen bir şey yapmalısın diye zorlar. Belirsizdir, bedende kasılma yaratır ve en belirgin özelliği durmadan kendini tekrar edip takıntılı döngüler kurmasıdır. Eğer ayırt edemiyorsan kadim öğreti harika bir çıkış yolu sunuyor. Sadece o hisse odaklanıp bu hissin bendeki yansımasına teşekkür ederim diyerek alanı boşaltmalısın. Sen o alanı temizlediğinde geriye kalan o saf his senin gerçek sezgindir. Çok doğru, tartışmaya girmeden sadece süpürüyorsun. Hepimiz hemen sonuç görmek istiyoruz tabii. 7. soru, kaç gün veya hafta sonra etki görülür? Bunun yanıtı tamamen bireysel farklılıklarına bağlıdır. Yani beklenti yönetimi yapmak aslında her şeyden çok daha önemlidir. Bazı insanlar ilk günde anlık bir hafifleme yaşayabilirler. Kemikleşmiş takıntılar için en az 21 veya 40 günlük kesintisiz uygulama önerilir. Evet, etkiler aslında iki farklı eksende, iki aşamalı olarak görülür diyebiliriz. Biraz önce bahsettiğimiz o vagus sinirinin uyarılması ve bedenin o güvenli moda geçmesiyle o ilk ferahlatıcı etkiyi o an saniyeler içinde hissedersin. Bu akut bir yatışmadır. Ancak mesele daha derindeki o kemikleşmiş takıntılar, çekirdek inançlar veya nesiller boyu taşınan korkular olduğunda durum değişir. Nörolojik yolların değişmesi için genellikle 21 veya 40 günlük tutarlı kesintisiz bir uygulama önerilir. Yani sinir yollarını kalıcı olarak yeniden inşa etmekten, nöroplastisiteden bahsediyoruz burada. Beyin yıllarca kullandığı o geniş kaygı patikalarından çıkıp yeni şefkat patikaları inşa etmek için zamana ihtiyaç duyuyor haliyle. Tam olarak öyle. Süreç içinde zihnin ne zaman iyileşeceğim, bu kadar pratik yaptım neden hala tam geçmedi diye sorduğunda o sabırsız soruları da temizlenmesi gereken veriler olarak görmek zorundasın. Çünkü acelecilik ve beklenti şifanın önündeki en sinsi tıkanıklıktır. Bu pratik yuttuğun anda semptomu kesip atan kimyasal bir ağrı kesici gibi çalışmaz. O yatağında sabırla akan bir nehir gibidir. Su önündeki devasa kayayı birdenbire kırıp parçalayarak şekillendirmez, mikroskobik aşınmalarla o ince ama asla durmayan sürekli akışıyla en inatçı taşı bile zaman içinde yontar ve pürüzsüzleştirir. Beyindeki o kas katı kesilmiş korku yollarını şiddetle değiştiremezsin. Pratiğin o şefkatli kelimelerini bir nehrin suları gibi zihninin üzerinden tekrar tekrar akıttığında sular zamanla kendi kıyılarını, yani senin gerçekliğini kalıcı olarak yeniden şekillendirir. Şifanın gücü suyun yıkıcı şiddetinde değil, o akışın inatçı sürekliliğindedir bence. Nehrin yatağını bulmasına izin vermek. İşte bilgeliğin başladığı yer tam da burasıdır. Ve tam da burada çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Bizim yayınlarda sıklıkla vurguladığımız, hep altın çizdiğimiz o anlayış var ya, birimizin sorunu aslında hepimizin şifası. Çünkü bireysel gibi görünen hiçbir kaygı, hiçbir nefes darlığı veya panik hissi aslında tamamen yalnız, tamamen dünyadan yalıtılmış bir his değildir. Birimizin sorunu hepimizin şifası demek, bizler kolektif olarak hep aynı bilinçaltı kayıtlarını, aynı eski yükleri insanlık olarak paylaşıyoruz demektir. Sen kendi içindeki o korku hissini, o yalnızlık veya değersizlik tortusunu temizlediğinde,
O hepimizin ortak alanındaki bir ağırlığı da temizlemiş oluyorsun. Bizi dinleyen kişinin bu yüzden yorumlara kendi sürecini, kendi hissini yazması, belki de sadece kısacık "ben de geceleri bu panik hissini yaşıyorum" demesi bile bu büyük kolektif şifanın çok önemli bir parçası oluyor demek. Yorum yazmak, o içindeki hissi kelimelere dökmek ve yazıya geçirmek sadece sıradan bir fikir beyan etmek falan değildir. Bu, ben kendi sorumluluğuma alıyorum, içimdeki bu ağırlığı görünür kılıyorum ve artık şifalanmayı seçiyorum demenin fiziksel çok somut bir adımıdır aslında. Hı hı. Biz o yorumları her gün tek tek okurken paylaşılan o yükleri, o yaşanan sıkışmışlıkları kendi içimizde de dönüştürme niyetine katıyoruz, dahil ediyoruz. Dinleyicilerimiz yorumlarıyla, kendi hayat hikayeleriyle sürece aktif olarak katıldıklarında bu arınma adımı sadece seninle benim aramda geçen bir sohbet olmaktan çıkıyor. Bir anda binlerce kişinin bir araya gelip aynı anda dönüştürücü, iyileştirici bir hissiyat yarattığı devasa bir alana dönüşüyor. O birlikte hareket etmenin, o yalnız olmamanın gücü işte tam buradan geliyor. İzleyicimiz için, senin için, benim için, şu an kalbinde ufacık bile olsa bir ağırlık taşıyan herkes için yalnız olmadığımızı, bunu derinden hissetmek inanılmaz motive edici. Dışarıdaki o hayatın getirdiği o korkutucu durumlar her ne olursa olsun, kendi içimizdeki o güvenli alanı kendi ellerimizle, kendi bilinçli seçimlerimizle tekrar inşa edebileceğimizi bugün bence çok net bir şekilde gördük, deneyimledik. Niyet Kapısı yayınlarında Ho'oponopono'nun dönüştürücü gücüyle hayatın en derin noktalarına dokunmaya, yaralarımızı birlikte şifalandırmaya devam ediyoruz. Atasal yükleri temizlemekten, ilişkilerdeki tekrar eden örüntüleri kırmaktan, para ve bereket bilincini yeniden inşa etmekten, anne baba yaralarını onarmaya, bilinçaltı korkularını dönüştürmekten, beden ve ruh uyumunu yeniden kurmaya kadar Hayatının hangi alanında bir tıkanıklık hissediyorsan, o tıkanıklığın tam kalbine birlikte giriyoruz. Bugün birlikte attığımız bu adım, kaygı, takıntı ve panik atağın ardındaki o derin sesi fark etmek, ona sevgiyle dokunmak ve Ho'oponopono'yla dönüştürmek gerçekten çok cesur bir başlangıçtı. Kendine bu alanı açtığın için seni tebrik ediyorum. Ama yolculuğumuz devam ediyor. gelecek bölümde Ho'oponopono'yla yalnızlık, değersizlik ve özgüven eksikliklerinin şifalandırılması ritüelini işleyeceğiz. Çok istenen ve beklenen bir bölümdü. Haftaya bu konuyla buluşturacağız artık seni. Tüm bu derinleşme sürecini kaçırmamak ve bu arınma yolculuğunda bizimle yürümek için kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutma güzel insan. Yorumlarını tek tek okuyor, her isteğini, her sorunu dikkate alıyoruz. Sen de yorumlarınla bu sürece aktif olarak katkı sunabilirsin. Biz Niyet Kapısı'nda her hafta Salı günü saat 16'da yepyeni içeriklerle tam burada seninle buluşmaya devam edeceğiz. Kendi mucizene giden yolda sevgiyle kal güzel insan.